That you're my one and only. You're my one and only. Know that I would never. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Myung. Ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte benim Kore'de sevdiğim, hoşuma giden şeyler hakkında konuşacağız. Şimdi ben hem sana söyleyeceğim hem de arkadaşlarımıza. Sen de kendi fikirlerini söyleyebilirsin. Söylüyorum birincisini. Benim çok sevdiğim bir şey. Çoğu şey Kore'de ücretsiz. Yani ücretsiz dediğim... Mesela su. Ay, onu diyecektim. Mesela su, mezeler hepsi ücretsiz ve istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ha, kimchi gibi. Evet, kimchi gibi. Yani kimchinin yanında farklı şeyler de veriliyor mesela ve sınırsız restoranlar çok fazla. Yani bunun gibi en sevdiğim böyle çok fazla meze olması ve sınırsız olması. Ben meze gerek yok. Su ücretsiz olması bence. Evet, o gerçekten çok güzel bir şey. Hatta bazı yerlerde içecekler de ücretsiz. Ben buraya mesela Türkiye'ye geldiğimde lokantaya gidiyorum, su vermiyor. Sonra suyu verir misin dersem veriyor ama sonra bakıyorum. Sonra fiş bakıyorum, su ödüyorum. Evet. Yani. Su almış oluyorsun. Mesela masaya koyuyorlar, onu içersen de onu. Evet. ödemek Onu ben zorundasın. ücretsiz veriyor zannediyordum ama değil. Ama öyle değil. Bizde ekmek ücretsiz. Ha, evet, o güzel. O ekmek ücretsiz Kore'de yok. Kore'de ekmek ücretsiz mi derse şaşıracak. İnsanlar kurallara çok güzel uyuyorlar. Yani bu hangi kural olursa olsun, çok basit bir kural bile onlar için çok önemli. Yani bunu orada yaşadığım süre zarfınca çok güzel öğrendim. Mesela karşıdan karşıya geçeceksiniz, örnek veriyorum. Hiç araba yok. Yani biz geçeriz. Tabii geçmeyenler de olabilir ama yani çoğu insan geçer sonuçta. Ama orada hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. O yeşil yanacak, öyle geçeceksin. Orada çok güzel. lamba var çünkü. Evet. Her sokakta lamba var. Her yerde. Yani mesela bizim yaşadığım yerde mesela sokağa çıkıyoruz, lambayı bulmak zor. Üçüncüsü, ulaşım çok iyi. Yani her yönden ulaşımda her türlü kolaylık var. Mesela. Yani otobüs, metro her yerde var demek istediğim. Buraya göstereyim buraya. Metro neydi? Hattı. Seul'deki metro hattı. Arkadaşlar her yere gidiyor. B2 vesairetle her yere gidebilirsiniz. Ve şaşırdığım şeylerden biri mesela bizim metrolarda bazılarında var. Bindiğinizde ve indiğinizde basıyorsunuz. Fakat bu hem metroda hem otobüste hem diğer minibüste her şeyde Kore'de aynı. Kore'de mesela otobüse biniyorsun, metroya biniyorsun, yine otobüse biniyorsun. Hepsi aktarmalı, yani para olmuyor. Türkiye'de mesela minibüse biniyorsun, sonra otobüse biniyorsun, ayrı para. Metroya biniyorsun, aynı para. Her yerde ama her yerde internet bulabilirsiniz. Durakta, otobüste, yani herhangi bir yolun ortasında dursanız bile bir internete bağlanabilirsiniz. Bence bu çok güzel bir şey. Burada ben hani o kadar kolaylıkla bulamıyorum mesela. Bulamam. Her otobüste kendi Wi-Fi var, yani ücretsiz olarak. Otobüse bindiğinizde bağlanabilirsiniz. Duraklarda da var aynı zamanda. Evet, duraklarda da var. Teknolojik olarak çok gelişmiş bir ülke. Bu yüzden her açıdan güzel. Açıkçası kolaylık çok fazla. Mesela örnek veriyorum, yolda giderken telefonuna bakan insanlar çok fazla değil mi? Ha. Mesela bunlar için yeşil ışık, kırmızı ışık yandığında telefona bakıyorsan bunu görmüyorsun. Geç Evet, kalıyorsun mesela. İnsanlar geçmiyor yani bilmiyor, fark edemiyor. O yüzden kaldırımın üstüne yere yine bir lamba yapmışlar. Kırmızıysa kırmızı yanıyor, yeşil yandıysa da yeşil yanıyor. İnsanlar telefona bakarak da karşıya geçebiliyorlar. Bir de şey var, mesela duraklarda çok işinize yarayacak bir şey. Ah. Soğukta durak oturacağınız alan sıcacık. Türkiye'de çok gerek yok ki. Evet, burada çok soğuk yok. Evet, Kore'de çok Ama soğuk. orada gerçekten bir ihtiyaç arkadaşlar. Yani ben böyle soğuk görmedim. Ben Myung'a inanmıyordum, açıkça söyleyeyim. Sigara içen insanlar da var tabii ki Kore'de yani. Ben de onu demeyi istiyorum. Ama Türkiye'deki gibi sigara içtiğinde öyle ulu orta yerlerde içemez. O içemez. Sigarayı mesela ben sigara içmiyorum, o yüzden çok bilgim yok ama her durakta, yani durağa gittiğinde durakta zaten sigara içemezsin ve durağın yanında, yani büyük duraklar için durağın yanında bir kutu yer var, kapalı yer.
içeride sigara içiyorsunuz. Yani sigara içebileceğiniz alanlar var Kore'de. Mesela o kulübenin içine giriyorsunuz, orada içebiliyorsunuz sadece sigaranızı. Tabii ki dışarıda da içebilecek yer var, yani sokağın arkası, binanın arkası gibi. Ve anaokullarına yakın yerlerde de içilmesi yasak. Evet, orada Bu çok da hoşuma yasak. gitmişti. Yaşlılar, daha doğrusu olgun insanlar Kore'deki. Benim gördüğüm kadarıyla gençler de yapıyor ama özellikle yaşlılar sağlıklarına çok dikkat doğru, ediyorlar. doğru. Çok fazla yürüyüş yapıyorlar. Böyle sokakta yürüyüş yapan insan görmemeniz imkansız. Öyle söyleyeyim. Evde de annem şey yiyor. Narlı bir şey, nar çok güzel, sağlıklı. Kolajen. Vücuduna, kemiklerine iyi gelen şeyler. İçecek. Tabii. Ginseng. Ha, ginseng. Ginseng içecek mesela. Ginseng başka, kökü sen gördün. Evet, O tadı çok kökü. kötü. Tadı kötü ama gerçekten çoğu yaşlı anne baba yaşındakiler hediye olarak da sever. Hatice'yi tanıyordum. Böyle düşünüyordum. Böyle hep tereyağı yiyor. Yağlı kızartma yiyor. Ama sebze hiç yok. Bizim yemeklerde her şeyde yağ var. Evet, ondan çok şaşırdım aslında. Evet, kahvaltıda da tereyağı yiyoruz ya biz mesela. Kahvaltıda Bu asla aşırı patates, şaşırtıcı. asla kızartmaz. Patates, çikolata, onları düşünemez. Yok, yani gerçekten yok. Ve bu da var. Et yiyorsunuz. Et mutlaka kıvırcıkla. Evet, biz Sebzeyle. ekmekle. Sadece et yiyorsunuz. Tabii ki o daha güzel, daha lezzetli ama kendisi, ben de öyle. Vücudun kötü olduğunu hissediyorum. İnanın, bak size gerçekten samimi söylüyorum. Kore'de eti kıvırcıkla, sebzelerle birlikte dürüm yapıp tükettikten sonra benim favorim bu oldu. Yani ben şu an burada da, hatta Simuyuk da biz öyle yapıyorduk. Kore'ye gitmeden önce de kıvırcık falan alıp biz onunla beraber yiyorduk. Ama özel sosu gerekiyor Kore. Evet. Samyang. Evet, o bizde yok şu an. O yoksa olmaz. Bu çalışanlarla ilgili. Bu konu hakkında tabii ki burada güzel yapan, işini severek yapan insanlar da var ama çoğu insanlar biraz şikayetçi. İnsanlar işlerini severek yapmadığı için ya da ne bileyim kötü hissettiklerinden müşterilere kötü davranabiliyorlar. Ama Kore'de bu gerçekten böyle değil. Bu benim çok hoşuma gitti. Siz mesela gittiniz, bir müşterisi geldi. Ona o kadar odaklı, o kadar saygılı, o kadar hoşgörülü, sanki böyle kendi sıkıntısıymış, kendi derdiymiş, kendi problemiymiş gibi o kadar güzel anlatıyor ki mesela kendi bir işlem yapacak bilgisayarda. Diyor ki şu anda şu işlemi yapıyorum. Her şeyi böyle detaylı şekilde anlatmaları, ilgilenmeleri çok hoşuma gitmişti. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. Sen ne düşünüyorsun? Benim... Çok güzel şeyler yaşamadı burada. Ben Türkiye'de mesela çok güzel zaman geçirdim. İnsanlar da çok bana meraklı, bana çok samimi böyle davranıyordu. Fakat çalışanlar, belki o da başka dışarıda buluşsaydık çok samimi olurdu. Ama çalışanlar çalıştığında bilmiyorum, çalışmak istemiyorum gibi, buna çok uğraşmak istemiyorum gibi. Biraz vardı olaylar ama söylemeyeceğim. Kore'de de herkes böyle samimi değil tabii ki. Ama Kore'de yapmaya çalışıyor. Bence bunu çünkü Kore'de çok şikayet. Onu hemen böyle biliyor. Anladım. Yani Evet. Mesela Kore'de bir şeye karşı ya da bir kişiye karşı bir şikayet olduğunda hemen onu değerlendiriyorlar. Evet. O yüzden mesela kovalayacak diye korkuyorlar ve Düzelmeye çalışıyorlar o yüzden. evet. Kore'de de tabii ki çalışmak istemiyor insanlar ama daha çok iyi olmak isteyenler, daha para kazanmak isteyen, daha çok yüksek Mertebeye ulaşmak isteyenler. öyle isteyenler çok olduğu için bence Yine de çok güzel bir şey. Kore'de doğaya ve çevreye çok özen gösteriyorlar. Doğa, mesela mesire alanları, hava alınabilecek yerler. Orada gerçekten size samimi söylüyorum. Çok değerli onlar için doğaları. Yani o kadar güzel bakıyorlar ki yerde zaten çöp bulamazsınız. Tabii ki farklı böyle kötü insanlar vardır. Hani çöpünü atan, orada bırakan vesaire. Dağa tırmanış yolu yapıyorlar. Dinlenme alanları yapıyorlar. Böyle oraları da değerlendiriyorlar. Anladın mı? Bu çocuklar hakkında. Çocukların küçük olmalarına rağmen telefonları var hepsinde.
aileleri onlara çok kolayca ve rahatça dışarı çıkmalarına izin verebiliyorlar. Yani buna aşırı imrendim. Dedim ki ya dedim hani gerçekten keşke bizim ülkemizde de böyle olsa. Anneleri, babaları düşün hani biz yani görüyoruz şu anda ülkemizin halini. Keşke olmasa insanlar burada o kadar güvenli bir şekilde çocuğunu dışarıya salamazsın. Belirli bir yaşa gelmeden arkadaşlarıyla bir yere gönderemezsin. Orada bir şey yok mu diyeceksiniz? Çok mu güvenli bu kadar diyeceksiniz? Tabii ki vardır. Hani kötü olaylar tabii ki vardır ama şöyle söyleyeyim. Yüzde kaç güvenli Kore sence? Öyle bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim. Her sokakta, her arabada gerçekten her arabada kamera var. Sokaklarda kamera olmayan sokak yok. Karakol da var. Güven konusunda insanlar güzel olduğu için, insanlar iyi kalpli olduğu için değil. Böyle kameralar olduğu için, polislerden Korktuğu için. yakalanacağı için. Burada arabada kamera var mı? Var ama Senin. bazılarında var, bazılarında yok. Kore'de her arabada var gerçekten. Demek istediğim küçük çocuklar ailesi rahat bir şekilde arkadaşlarıyla dışarıya gezmeye gönderebiliyorlar. Bunu gerçekten çok istemiştim. Hani bizim ülkemizde de böyle rahatça çocuklarını Mesela tek başına. bisiklet sürüyor, dershaneye gidiyor. Öyle. Evet. Neyse bir de şey var. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken ellerini kaldırarak geçiyorlar. Ailesi bunlara onu küçükken öğretiyor ve yani bu benim çok hoşuma gitmişti. Hani ben geçiyorum. Bunun anlamı ben geçiyorum. Beni bekleyebilir misiniz? Cilt bakımı konusunda gerçekten Kore harika. Kızlar için en önemli. Evet, o yüzden bunu es geçmek istemedim. Gerçekten harika. Yani o kadar güzel ki mağazaları bile girince çıkmak istemiyorsunuz ve şu an size bunu anlatırken o mağazaları düşünüyorum. Alamadıklarımı düşünüyorum. Kafe kültürü çok fazla ve çok güzel. Her kafe gerçekten çok kafe. tatlı. Dizaynı çok güzel. Kahveleri lezzetli. Hiç böyle hani lezzetsiz bir kahve içmedim Kore'de. Her sokakta, abartısız söylüyorum, her sokakta 2-3 tane en az vardır. Bakkalların 24 saat açık olması ve orada yemeklerinizi aynı zamanda pişirip aynı zamanda yiyebileceğiniz yerler olması. Ve hemen yiyebilecek yemek olması. Evet, hazır yemekler çok fazla. Kore gerçekten işini biliyor ki her şeyin o kadar tatlış, o kadar böyle göz alıcı ambalajları oluyor ki yani o işinize yaramasa bile alasınız geliyor. Yani o senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Evet. Burada AVM'ye gidiyoruz. Böyle bir şey göremiyoruz. Evet, Yani burada öyle yok. mağazalarda sadece kıyafetse kıyafet, kırtasiye ise kırtasiye. Tatlı bir mağaza yok yani. Evet, şirin ürünler satan ya da ambalajları, görüntüsü böyle tatlı, şirin olan şeyler çok fazla yok. Dilerim ki ileriki zamanda Kore'den buraya bir daiso açan bir insan olur da oraya gideriz. Kore'de yollarda korna sesi yok arkadaşlar. Vallahi size bunu söyleyeceğim. Yani o sadece o ses değil, ses yok, ses. Evet, yani kötü gürültülü. Bağırışma, işte o tut hadi git abi niye bekliyorsun falan ve bunlar yok. Yani gerçekten ya diyorum ben burada bir şey eksiklik hissediyorum. Sonra bir gün gidiyoruz otobüste. Ya diyorum ben bir eksiklik hissediyorum. Ne diyorum? Muyung'a soruyorum. O da diyor ki bilmem ne diyor, ne hakkında. Ana diyorum otobüste ya da arabada giderken ben hiç korna sesi duymuyorum. Çünkü insanlar yeşil ışıktaysa geçiyor, kırmızıdaysa duruyor. Kimsenin kimseye ne bağırmasına, ne korna çalmasına gerek kalmıyor. Çünkü insanlar kurallara uyuyor. Otobüse biniyorsun, insanlar ses de yok. Evet. Aslında. Evet, insanların hepsi sessiz. Otobüsün içinde de, durakta da yani her yerde. Birbirlerine olan saygılarından böyle otobüste hiç konuşmuyorlar, Evet, rahatsızlık yani, vermemek evet. için. Böyle yani söyleyince çok şey var. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Benim hatırladıklarım buraya kadar. Buraya kadarmış. Ama tabii ki benim Türkiye'den sevdiğim şeyler var. Yani Kore'de iyi şeyler. Mesela Türkiye'deki iyi şeyler. Mesela Türkiye'de çok insanlarla böyle konuşuyor ve iletişim kuruyor ve komşularla tanıyorlar ama Kore'de öyle bir şey yok. Mesela samimi davranıyor. O zaman o niye bana samimi davranıyor? Bir sebebi vardır gibi. Onun gibi yani iyi şeyler de Türkiye'deki iyi şeyleri daha çok olduğunu düşünüyorum.
Neyse videomuz buraya kadardı. Ve Sizin en hoşunuza giden hangisiydi çok merak ediyorum. Neyse bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.